I mean that handsome guy saw you, how should he does approach to you? What has to be the first move? I'm asking that. What is your type? I mean that for the boys. This is large. Small. Like, but of course, if you're hot, it's something. Okay, what is your type? Yeah. My type. Yes. I'm not, giving interview. I'm just making it, so it's not my We type. wanna know. Just be nice, that's all. Just be nice, funny, cheerful, and ask, do you want anything like tequila, beer, that's all. Yo, herkese selamlar. Umarım herkesin keyifler 10 numara 5 yıldızdır. Ben bomba gibiyim. Yeni bir ülkeye geldim. Vietnam'dan sonra Vietnam'ın hemen yanında olan Laos'tayım. Zaten biliyorsundur, Vientiane'dan başladım Laos'u gezmeye. Ama çok fazla bana tepki geliyor. Kardeşim sen zaten geziyorsun, ediyorsun. Bize kendini gösterme, etrafı gösterdi. Hemen çeviriyorum hocam. Yani size şöyle söyleyebilirim ki biraz etrafı göstereyim ve aynı zamanda konuşurken. Şöyle, Vientiane ile burayı kıyasladığınız zaman burası kesinlikle çok daha turistik, çok daha gelişmiş bir bölge. Aklınızda olsun, Laos'u gezmeye kalkarsanız, Laos'u baştan sona zaten 3-4 tane lokasyon var. Uğrayacağınız yerlerden biri muhakkak burası olacak. Yani Van Vieng olacak. 7-Eleven varsa hayat vardır hocam. Gıda zehirlenmelerine karşı her türlü 7/24 açık, Asya'da hayat kurtarıcı yerdir. Aklınızda olsun derim, Van Vieng'e geleceksiniz. Burası ana lokasyonu, ana konumu zaten şu solda gördüğünüz Irish Pub ve sağda görmüş olduğunuz Sakura'dan sonra ileride de bir gece hayatı kulübü var. Yani gece kulübü var. Bir dünya burada aktivite var. Yani air balloon mu dersiniz? Yani bizim Kapadokya'da bildiğimiz hava balonu mu dersiniz? Paramotorla uçmak mı dersiniz? Tüpsü tubing denilen işte nehirde botlarla gezmek mi dersiniz? Blue Lagoon denilen göletler mi? Mağaralar mı? Instagram'da çok popüler olan Instagram'daki motosiklet rotası mı? Motosikletle konum mu dersiniz? Hepsi burada aslında. Van Vieng'te. O yüzden de burası çok turistik bir yer. Ama bana kalırsa ki şöyle söyleyebilirim size. Ben İstanbul'da Büyükçekmece'de yaşıyorum. Büyükçekmece'de de aslında uzakta köyde çok sevdiğim insanların yerleri var. Şöyle söyleyebilirim. O yerlere şimdi açık adres vermeyeyim. Benzer bir yer. Benim gözümde Büyükçekmece'de ya da İstanbul Çatalca'daki herhangi bir köyden farkı yok. Tek farkı görmüş olduğunuz yer tamamıyla turistlerle çevrili. Yani sarışın, mavi gözlü turistler bir köyde. Çatalca'nın bir köyü tamamıyla sarışın ve mavi gözlü turistlerden oluşuyor. Öyle düşünebilirsiniz. Her tarafta bu tuk tuk adını verdiğimiz araçları görüyorsunuz. Buradaki turistler burada çok fazla olduğundan kaynaklı. Çünkü çok fazla etkinlikler yapılıyor. Etkinlikler olduğu için de insanlara böyle tuk tuklarla transfer ediyorlar, gezdiriyorlar. Her tarafta da hediyelik eşya, souvenir tarzı görebilirsiniz. Ama en fazla göreceğiniz şey şu karşıda da olduğu gibi turizm acenteleri. Burada geldiğiniz zaman hangi aktivite, etkinlik yapmak istiyorsanız aşırı kolay. Aynı Türkiye gibi. Sadece gidin, sorun ve yapmak istediğiniz etkinliği yapın derim ben size. Yani gerçekten çok da gelişmiş bir yer değil. Laos'un genel yapısına baktığınız zaman zaten önceki videoda da biraz bahsetmiştim. Gelir düzeyinin aylık 200-250 dolarlarda olduğunu, ne seviyelerde, nasıl fakirlik olduğunu Laos'ta size anlatmıştım. Ondan dolayı da burası yeni yeni turizm anlamında gelişmeye başlamış bir yer. Ben de bunun merkezinde hemen arka sokakta bir hostelde kalıyorum. Ama hostelin adını verir miyim, vermez miyim bilmiyorum. Çünkü verdiğim zaman insanlar reklam falan filan yapıyorsun diyor. Aklınızda olsun. Yani 2500 takipçili bir kanala herhangi 2500 Allah söyletti. 1500 takipçili şu an için güncel sayı 1500 kimse reklam vermiyor. Ondan dolayı da tamamıyla ben gezdikçe, gördükçe, deneyimledikçe sizler için çekmeye, göstermeye çalışıyorum. Normal buraya geleceğiniz zaman zaten göreceksiniz. Van Vieng bölgesi ufak bir yer. Normal bir ırmağın yanına kurulmuş bir yer. Burada çeşitli şekilde insanlar kafelerde, birkaç gece kulübü, işte bar tarzı dediğimiz yerlerde ya da restoranlarda takılıyorlar. Burası tamamıyla bir experience hall gibi düşünebilirsiniz. Yani insanlar tamamıyla buraya adventure, macera ve deneyim satın almaya geliyorlar. Zaten birazdan da gideceğim, size göstereceğim. Şurası hemen dağlık, çok güzel bir manzarası var. Onun etrafında dediğim gibi çeşitli kano yapıyorlar, zipline yapıyorlar, hava balonlarına biniyorlar, paramotorlara biniyorlar. Tamamıyla tecrübe ve deneyim için ayrılmış bir yer. Her şeyden önce dediğim gibi burası çok da gelişmiş, çok da büyük bir yer değil. Yeni yeni gelişiyor ki fiyat olarak baktığınız zaman burası tamamıyla çok turistik bir yer olduğu için fiyatlar yine kıyasen bizim ülkemizdeki turizm yerlerine göre ucuz ama nispi olarak tabii ki de. Ben buraya Vietnam'dan geldiğim için Vietnam'la kıyaslıyorum.
Vietnam'dan %40, %50 daha pahalı fiyatları burada göreceksiniz. Ama genel itibariyle bu paramotorlar, air balloonlar ki birazdan göstereceğim size, ülkemize göre çok daha ucuz. Şimdi yaklaştık. Nehir kenarında size nehri göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten Van Vieng bir nehrin iki kenarına konumlandırılmış. Hatta iki de değil, bir kenarında daha fazla, öbür kenarında ufak yerleşimleri var. Bir yer. Hadi gelin bir de nehire bakalım. Size bahsettiğim aslında nehirde tam olarak böyle görebiliyorsunuz. Yukarıda paramotorları. Paramotorun fiyatları ülkemizdeki fiyatların yaklaşık olarak 1/3. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Türkiye'de 4500 liraysa burada 1500-1600 lira gibi bu paramotoru düşünebilirsiniz. Aynı şekilde bu Van Vieng bölgesi normal air balloon dediğimiz hava balonları içinde en uygun bölge aslında. Yani yaklaşık olarak 100 euroya, 110 euroya burada çok rahat hava balonuna binerekten de burada bir deneyim, tecrübe elde edinebilirsiniz. Ama dediğim gibi herhangi bir yatırım ve gelişmişlik olmadığından görüyorsunuz. Karşıya geçmek için normal bir köprü bile böyle alelade sazdan yapılmış. İnsanlar günü bitiriyor. Kayaking dediğimiz bu kayak malzemeleriyle birlikte en son geliyorlar. Yüklemeler yapılıyor. Yarına tekrardan tabii bunlar çıkacak. Bu şekilde aslında dağ ve nehrin arasına konumlandırılmış bir yer Van Vieng bölgesi. Tabii şurada görmüş olduğunuz üzere yani önceki videodan da bahsettim. Çin'in burada çok fazla yatırımları var. Ondan dolayı da aslında Laos her ne kadar geride kalmış olsa da son yıllarda fazlasıyla gelişmekte olan bir ülke. Bunu da buraya kenarlara yapılmış komplekslerden, lüks aslında resortlardan görebiliyorsunuz. Ama tabii ki de bu buzdağının görünen kısmı arkada çok büyük bir fakirlik ve yoksulluk yatıyor. Genel itibariyle Van Vieng bölgesiyle ilgili ilk düşüncelerim, ilk görüşlerim bunlar. Ama daha dediğim gibi burada bayağı uzun bir 8-9 gün gibi bir süre kalacağım. Buradaki gece hayatını, eğlenilecek noktaları da size göstereceğim. Eğlenilecek, yapılacak yerleri de sizlerle paylaşacağım. Ama şimdi havuza dönmek istiyorum. Havuzda arkadaşlar var. Onlarla ufak bir tatlı eğlendikten sonra da tam gaz devam etmek istiyorum. Hadi gelin gidelim. Bum. Herkese tekrardan merhabalar. Şimdi gündüz bahsettiğim üzere akşam tekrardan sokaklara çıktım. Ama başıma gelmeyen kalmadı. Yani nefret ediyorum ya. Başıma gelmeyen kalmadı. Ya bir de eleştiri yapıyorlar bazı arkadaşlar. Biri yazmış, çok da güzel yazmış. Kardeşim sürekli kendini gösteriyorsun, bize etrafı gösterdi. Şimdi göstereceğim ama modumun düşük olmasının sebebini anlatmak istiyorum. Gündüz havuza girdim abi. Havuzda birkaç saniye gözlerimi açma gafletinde bulundum suyun altında. Ondan dolayı da mikrop kaptım. Mikrop kaptığım için de tüm gün çöp oldu. Ondan dolayı enerjim biraz düşük ama enerjileri hiçbir zaman düşmez. Modumuzu yükselteceğiz. Şimdi buranın size gece pazarını göstermek istiyorum. Yani burada ufak bir gece pazarı var. İnsanlar, ilgilenen, görmek isteyen insanlar için böyle geleneksel yemeklerini, takılarını, kıyafetlerini sattıkları ufak bir koridor gibi aslında bir çadırlarla örülmüş yer. Geldiğiniz zaman zaten göreceksiniz. Burası çok aktif, hareketli bir yer olmadığı için gece pazarı da böyle aslında çok bir yer değil. Daha ufak butik işletmeler var. Dediğim gibi yani bu görmüş olduğunuz gece pazarı burada boylu boyunca, cadde boyunca uzanıyor. Şöyle abla resimler yapmış. Çeşitli yağlı boyalar. Ufak, tatlı, butik, geldiğiniz zaman hediyelik eşya alabileceğiniz, buradan sevdiklerinize bir şeyler götürebileceğiniz bir yer aslında. Görmüş olduğunuz üzere böyle çeşit ayakkabılar. Tabii ki bunların hepsi çakma, imitasyon. Beni çok gömmüşlerdi The North Face videosunda. Kardeşim imitasyon yerine gidiyorsun millete orijinal diye çakıyorsun diye. Yani ben şahsen aldığım ürünün orijinal olduğunu eminim ama tabii bazı insanlar inanmayabilir. Kalite olarak da 10 numara 5 yıldız üründü. Yani izlemeyenler için de şuraya kartlar kısmına bırakırım The North Face videosunu. Kanalın en çok izlenen videosu olabilir. Buradan sola döneceğiz. Oradan sola döndükten sonra da zaten size buranın gece hayatının olduğu yeri göstereceğim. Zaten gittiğimiz zaman da göreceksiniz. 2 tane karşılıklı yer var. Biri Irish Pub olarak geçiyor. Klasik dünyada bir yerde bir eğlence sektörü, endüstrisi varsa Irish Pub olmazsa olmazıdır. Hemen de karşısında şu an adını unuttum. Bir tane daha hareketli gece kulübü gibi bir yer var. Oraya gidelim. Orayı göstermek istiyorum size. Çünkü orası gerçekten çok hareketli. Van Vieng'in gece hayatının neredeyse tek olduğu yer orası olabilir. Bütün gençler, bütün herkes orada toplanıyor. Dediğim gibi enerjimi biraz yükseltmek zorundayım. Çünkü videonun düşük olmasını istemiyorum. Biraz hastayım çünkü hala daha tam iyileşmedim. Ama her şey sizin için
dediğim gibi her yerde, dünyanın her yerinde gezdikçe, eğlendikçe sizlere göstermeye çalışıyorum ve çalışacağım. Ve aslında gece videoları daha fazla tutuyor. Bundan dolayı da aslında gece videolarına, gece hayatı eğlence videolarına daha fazla ağırlık vereceğim. Çünkü etkileşim o kadar fazla insan merak ediyor ve izliyor. Sen de bu videoyu onun için izliyorsan şu hasta halimle bana aşağıdan abone olursan, video ile ilgili de fikirlerini olumlu olumsuz belirtirsen benim için çok yararlı olur. Çünkü dediğim gibi biri olumlu, biri olumsuz bir yorum atmıştı. Yani kendini çok fazla gösteriyorsun diye. Ben de bundan sonra videolarımda gerekmedikçe çok fazla kendimi göstermeyeceğim. Size buradaki hayatı, yaşantıyı göstereceğim. Genel videolardan da görmüş bildiğiniz üzere zaten Asya'da böyle akşamları insanlar evlerde yemek yapmıyor. Genel itibariyle şunlara hot pot deniliyor mesela. Geliyorlar böyle dışarıda yemeklerini yiyorlar ve hayatlarına devam ediyorlar. Yani fiyatlar ucuz ve makul sürdürülebilir olduğu için onlar da dışarıda tüketiyor. Evlerde yapmayı tercih etmiyorlar. Burada gece pazarları çok popüler. Hadi gelin şimdi de o Barlar Sokağı'na götüreyim sizi. Burası da aslında o size bahsettiğim Barlar Sokağı boylu boyunca buranın en hareketli, en aktif sokağı. Benim hostelim bu sokağın sonunda kalıyor. Tam şu binaya gelmeden Dragon Hostel diye. Size bahsettiğim adını hatırlayamadığım bar buradaki Sakura Bar. Burası genellikle yani şu Irish Pub'tan yine sağda görmüş olduğunuz üzere dünyanın her yerinde var dediğim Irish Pub'tan çıktıktan sonra insanların genel itibariyle daha çok partilediği, eğlendiği bir yer. Burada daha chill takılıyor insanlar. Daha böyle sohbet, muhabbet. Biraz alkolün etkisiyle kafalar güzel olunca da yan tarafa geçiyorlar, karşı tarafa. Şimdi size biraz içerisinin atmosferini göstermek istiyorum. İçerisi bayağı kalabalık. Yani bir şeyler alalım, insanlarla konuşalım. Ondan sonra videoya devam ederim. İnsanlar burada böyle eğleniyorlar. Dediğim gibi müzikten çok da telif yememek için genel olarak gösteriyorum. Yani bu tarz bir yer. Burada pool var. Pool'da insanlar bilardo oynuyor. Sohbet, muhabbet ediyorlar, chill yapıyorlar. Yani genel itibariyle karşıda bar var, dart tahtası var vesaire. İnsanlar çok da sarhoş. İçerisi de dar. Arkada da müzik çok yoğun bir şekilde akıyor. Ondan dolayı da telif yememek için sana gösteremiyorum. Ama dediğim gibi tam gaz devam ediyor. Şimdi gelin bir de karşıya bakalım. Karşıya gidelim. Orada ne var? Çünkü gece ilerledikçe karşı taraf hareketleniyor. Yani görebiliyorsunuz içerisi tıklım tıklım, masaların üstü her taraf dop dolu. İnsanlar burada bilardo oynuyor. Yani çarpmamak çok zor insanlara. Çekim yapmak da çok zor. Zor koşullarda sizlere çekim yapıyorum. Ama kendimi göstermeyeceğim. Kızıyorlar. Etrafı göstereceğim. Irish Pub yani duvardaki normal formalardan, dekorlardan, her şeyden bunu açık bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ama biz işimize bakalım. Devam edelim. Röportajlar tam gaztamız devam etsin. Burada görüyorsunuz Manchester City Arsenal maçı var. Buradakiler total olarak which one do you support? Arsenal? Yeah. Right now you're on the 1-0. Are you gonna win? What? Are you gonna win? A win? This game? Arsenal. Arsenal, yeah, you're winning, yeah. Yani görüyorsunuz kafalar 1 milyon, bir dünya. Telif yemeyelim hocam. Çok tutmak istemiyorum sizi. Burada ortamlar bu şekilde. Guys, tonight we are gonna be two. Can you a little bit introduce yourself? I know but the people don't know. Where are you from? Vigetsia. Yeah, just some kind of information like that. I'm Laura, I'm from Germany. I'm 19 and I'm traveling for 3 weeks now. 3 weeks up. So I know it, but is it first day in here? How many days did you spend in here? Can you a little bit talk about your experience? I've already spent 4 days here and I'm going to Vietnam tomorrow, so quite a long time. Right now I can ask you, what is the best thing in here? I mean that the people who wants to come over here, what they can do it in here? I think the paramotor and the hot air balloon are a very good thing to do here. And I like the hike to the viewpoint. And also just going out, having fun. So that's good. So I just want to say that how long have you been in traveling and how many countries have you been before, like all your life? I'm asking that. Oh, how many countries? Yes, the total, I mean all your life. I do have to count. Yeah, you can count it. But first, what I realized that the people who lives in Europe, they consider, like which I told you, the European countries as a city, so they don't know what is the number. I do know it. But can we say it like upper than 10? Like, I think, yeah. I think upper than 10. so which one is best for you? I mean that. I love Thailand and Laos so far, but I also love Italy because it's also my home country. That's And I love Spain. Spain. Yeah.
Oh, ¿cómo estás? Good. Good, yeah. Estoy bien. It's so simple. See, see. So, after that, you're gonna move to Vietnam, right? Yes, I go to Vietnam next. So, you're so talkative, yeah. You know? What should I say? I'm going to Yeah. Vietnam for 1 month. And I'm doing the Ha Giang Loop and going from north to south. Yeah. So, what is gonna be total? I mean, that your total travel? I'm going to travel for 3 months, and I already traveled for like 3 weeks, so yeah. So that's good. So I'm gonna skip the next part of it. So it makes you a little bit, you know, excited. So I'm asking that, what is your type? I mean that for the boys, which type is for you? I mean that physically. Physically, I don't have a physical type. Everyone has it. Just say me that, like. No, really, I think it's when a person is fun and talkative and kind. That's what makes a person attractive. It's really the character. Like, seriously, being funny and kind is so attractive. I mean that the man also very ugly, very short. You know, everything is bad. I don't think you can look ugly if you're like a really kind and fun person. So if the guy is funny, everything is solved, right? Everything is be okay for you. Are you sure about it? I don't have like I can't say like blonde or brunette or like this height. It's just the whole person. The second one is that, for example, the guy who's very, you know, funny, he just solved you at the bar. How does he approach to you? I mean that, how does he start a conversation with you? I think it depends on the situation. I like when it's just like easygoing and not the basic questions. I don't know, as long as it's fun or respectful, it's good. But I'm asking that, for example, what is the introduce sentences for you? I mean, what should it be? The start of the conversation, I mean, you know? I never heard a good one, to be honest. But the previous girl said me that they don't need to do nothing. They just need to ask me that, hey babe, do you need a beer? And that's all. I don't like beer, so that's the wrong one. Maybe just guys. Maybe tequila. Okay, do you want a tequila? And that's good. Oh, it's gonna be a good. Oh, that's good. And guys, just be nice. That's all. Just be nice, funny, cheerful, and ask, do you want anything like tequila, beer? That's all. Yeah. So the last thing that I just want to say something to my followers, but in your language. You're totally free. Whatever you want, you can give a message to people like peace. I mean, love, everything. You're totally free, but in your languages. So wait, do I give them a message or do you want to give them a message? No, I just want you to give them a message, but in German. Okay, folgt und abonniert auf jeden Fall und gebt ein Like, weil er ist super lustig. Thank you so much. That was all. Yani hocam şimdi gördüğünüz gibi burada insanların da farklı görüşlerini size aktarmaya çalışıyorum. Çünkü bir de onların perspektifinden, onların hayat görüşünden dünyayı görün diye bunu istiyorum. Ve şurada size şunu söylemek istiyorum. Videoyu burada geçmeyin lütfen. Çünkü ben bu kanalı yeni kurdum ama bu kanal çok hızlı büyüyor. Sizler sayesinde, sizlerin teveccühü. Yalnız şurada size çok güzel bir hatırlatma yapacağım. Çok güzel bir şey söyleyeceğim. Bu bir dolandırıcılık değil. Beni bilenler, beni ailemi, beni tanıyan insanlar tanır. Yani biz gerçekten Büyükçekmece'de bilen insanlarız. Bunu bir dolandırıcı olmadığımı söylemek için söylüyorum. Bizim sözümüz senettir. Ben bu kanalı daha fazla büyütmek istiyorum. Ben bu kanalı daha farklı yerlere getirmek istiyorum. O yüzden bu kanal inmesini de arttırmak istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Tam olarak söz söylemek istemiyorum ama çekiliş tarzıyla bir şeyle gelmek istiyorum. Bunu yapacağım. Bunun için nedir? Abi 10.000'e varana kadar, 10.000 takipçiye ulaşana kadar, YouTube'dan bana abone olan, Instagram'dan beni takip eden, YouTube'dan aboneliklerini bana gönüllülüğe açan. Çünkü ben bana her abone olan kişiyi göremiyorum. Demek istediğim, gönüllülüğünü bana açan ve YouTube'dan bana abone olup Instagram'dan, ki aşağıda da linki var, beni takip eden ilk 10.000 kişiden bir kız, bir erkek olmak üzere 2 kişiyi seçeceğim ve bu 2 kişiyi yurt dışında benle birlikte bir tatile götüreceğim. Kızlar için çok daha fazla avantaj aklınızda olsun çünkü kanaldaki kadın abone sayısı erkeklere göre nazaran az. Bu kanalı daha fazla, daha hızlı bir şekilde büyütmek istiyorum ve bu yüzden de kazandığımı, çok büyük paralar kazanmıyorum şu an gerçi de, cebimden de karşılayacağım. Hiç önemli değil. Benim amacım bir şeyi başarıyorsam daha hızlı bir şekilde başarmak ve insanlara da belki bu deneyimleri tattırabilmek. O açıdan dediğim gibi sizler de aşağıdan bana abone olursanız, yorumlarınızı belirtirseniz, bir de Instagram'dan beni takip ederseniz 10.000'i geçtiğim an dediğim bu videoda burada kalacak. Size de bu sözüm senettir. Bir kız bir erkek olmak üzere 2 kişiyi yurt dışına seyahate götüreceğim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Hadi gelin videoya tam gaz devam edelim. Guys, today we are going to be Can you a little bit introduce yourself? Your name, your country, I mean age?
I'm Pierre from France, from Paris. I'm Clara, I'm from Sweden. Yes. I'm Fredrika. I'm also from Sweden. Yeah. Two Swedish, one French. So, can you a little bit talk about your trip? I mean, that how long have you been traveling? I've been doing 1 month in Vietnam, and I arrived in Laos 1 week ago, and I'm gonna do like the rest of the months in Laos. So we're traveling together. We're a bit new to this. We're traveling for we've been 3 weeks in Thailand, and now we're in Laos. But we're traveling for 3 months. That's the plan. Yeah. It's a good time for traveling, you know? Perfect time for traveling. It's amazing. So many good people, good food, everything. And Yeah, we it's avoid the amazing. cold in Paris. We avoid It's the very cold of cold Europe. back home. Yeah, It's freezing. so it's nice. So I just want to ask that. How many countries have you been before? And which one was best for you? I mean, what is your best country? I would say France. But you know, you're from France. Yes. Yes. No, I went to like Colombia, Mexico, and Vietnam and Laos as like for a whole month. And out of the 4, I think my best one yet now is like Mexico. Mexico. Yeah, it's amazing. I've also lived in France. France is not my top. I would say on this trip, Thailand. Yeah, Thailand's it's a been the very best. different view than the Western European way of living. People are very kind and open, which I don't really see in Europe as much, which I really appreciated here. Yeah, I've been to Portugal and I love Portugal. I don't know why, but I just love Portugal. Lisbon or Porto? Which one is your best? I mean, Lisboa, of course. Yeah. Porto, I don't know. But I've been to Porto yeah. twice, but it's like Lisboa is the best place ever. Yeah. Yeah, I would say for me now Thailand. It's a beautiful country, beautiful people, delicious food. I would say it's just fantastic. and how many days the people should spend in here? Well, we arrived today. Today, So yeah. we don't know yet, but we're planning to do some really cool excursions and trekking and many cool Some things. tubing and like going to the Blue Lagoon. Yeah. It's Yeah, gonna be fun. but like I really want to do some trekking. It's beautiful mountains here, and the sunsets in Laos are crazy. So I think that's my favorite part. Laos has delivered with nature and food and people. It's beautiful. Laos is 4 nights. underrated. It's Yeah. fantastic. And you have to do like the tubing or the air motor thing or the hot balloon. So at least 2 full days and 3 nights. That's good. So when I find the two beautiful Swedish lady, I'm gonna ask some question about relationships. So, for example, in this kind of places like that, you just come over here and that handsome guy saw you. How should he does approach to you? What has to be the first move? I mean, as a Swedish girl. What the first move for a guy should be? Yeah, for example, you saw each other on the bar, and he wants to, come to you. I mean that. How should he approach to you? Just talking to me and being kind, I think. Like, just say something random. I don't know. What is the random? I mean that just hello, hi, or your hair is so beautiful. It's kind of compliment. It doesn't have to be compliments. Just like talk about something. I don't know. Something you like. Yeah. That's good. Yeah. For you? I like dancing, so I would say like dancing. I usually click with people when dancing. I think that's the thing. But otherwise, like kind people are always the best kind of people, like-minded people. But I think you really get a connection when you speak to them and talk to them for a while and you see their values and everything. I think that's what really determines. That's good. That's good. This is Lars. Skål, Lars. Do you want to be in YouTube? So maybe after that beautiful women, I'm gonna make an interview with you also as a man perspective. So I just want to ask that. What is your, the type? What kind of man do you interest? Physically. I don't know. Just say basic things, what you like. You can say that he has to be, blondie, he has to be black, whatever you want. Oh no. I don't care. It's the inside that matters. Yeah. Yeah, humanity, you say that. Human is human. But you got choice, something what you like. That physically. It's lately for me it's been YouTubers, right? A few too many times, but no, I don't know. I think it's all about personality, honestly. It's about personal chemistry. I think that was determines it, right, Laura? Yeah.
I think appearance has nothing to do with it. Yeah. But of course, if you're hot, it's something. But I think personality matters. Yeah. Personality matters. That's the important part. Yeah. Okay, I'm not, fully agree with you. You got some choice, but, you don't prefer to say Okay, what is your type? Yeah. my type. Yes. I'm not, giving interview. I'm just making it, so it's not my We want type. to know. We want to On know. the turntables. My type. What is your type? What would you do? What would... I'm saying to you guys, I like much more, funny people, much more passionate people. So I don't like the cold people, like who lives in Germany. I will say the countries also. Who lives in Germany, who lives in United Kingdom. What is your opinion on Swedish girls? Actually, I can clearly say that they are awesome. Probably no one cannot say anything bad things about Swedish because they are, beautiful ladies. But for me, I'm not talking about you. You are so cheerful person. So, but the rest of the Swedish people is so cold. I mean that it's very hard to cross all these barriers. So for me, I don't take it personally. I don't take too much time, to cross these barriers. For me, they are just beautiful ladies. That's all. Beautiful ladies, that's all. I mean that, I don't know them very well, so I can clearly say that because of their physical appearance, that's what I can say. What is your type? My type is much more, I'm gonna say that character. I love much more passion, much more energy. So I'm totally full on Latinos. I love Latin people, Argentine, Espanol, Swedish with Latina personality. Yeah, we can say it, obviously, that. Maybe she needs to look like Swedish, but character has to be like Latino. So Have you ever met a person that has that? right now, no. I just met a lot of, energetic Latinos and also beautiful Swedish, but the mix of it, I have never, met. I think that's very hard. But yes, I don't know what to say. I'm not good at interviewing people. I've never done this before. Now we're gonna do. What is your type? Like looks-wise or personality-wise? Both. Looks-wise, I suppose I prefer tall and blonde, but personality-wise, someone who can make me laugh. Yeah. Like, I really want to have fun with someone who I can relate with, but also who can make every day special and different. What is your type? You're from Norway. I am from Norway. What is my type? Yes. In girls, I'm assuming. Well, girls or men, anything. Oh, sorry. I really... Someone I can have a good conversation with is very important. So I think I look for intelligence, but I think one of the biggest things I look for is kindness and empathetic. Yeah, I think that's an undervalued trait. I mean, of course, if you're not physically attracted to someone, that will change things. But if they seem like they have a healthy lifestyle, they're active, but they're kind and empathetic and intelligent. That's it. I'm not even the interviewer. I should give it back to him. So right now, everything is just, went out of my control. Frederica made a beautiful interview. So I don't know how can I close this video, but Frederica wants to say something in Swedish to you guys. Den här killen är jättesnäll. Vi är i Vang Venue. Det är jättevackert här. Det är superkul. Han är youtuber, han är supercool. Han gillar latinotjejer och med svenska utseenden. Jag hoppas att han en dag hittar det, även om det inte går. Men han har bra värderingar, så lyssna på honom. Han verkar ganska schysst. Kör på! Lycka till! I don't understand right now what she's saying, but hopefully she's saying very good things. So right now I need to close my video because it took a lot of time. Just for, if you want to support me, guys, just please subscribe in the down. Can you show the down, Frederica? Yeah, in the down. Yeah, you can subscribe in the down and you can make a comment. And I want to say I love you guys. Take care, good yourself. Have a great time! Have a great time in Wang Vieng. See you guys. Neredeyiz?
La Favela'dayız. Burası Seminyak bölgesinin en ünlü gece kulübüdür. You're on YouTube. Are you Balinese? I just wanna give a number out of 10. The first, yourself. The second, to me. 8.5. 8.5, yourself. To me, 8.5. Can I check your Instagram? Eres muy hermosa, Carino. Gracias. Tú también. What do you care about the most? 3 physical things that. Good abs, Good abs, yeah. nice legs, Uh-huh. and a big Big, big.